Arabada ön tekerler döndüğü için ne oluyordu? İlk manevrayı her zaman arabanın ön tarafı yapıyor değil mi? Bunda motor kışta takılı. O yüzden ilk manevrayı her zaman kış taraf yapmaya başlıyor. Önce kış tarafım dönüyor, sonra botun baş kısmı dönmeye başlıyor. Sonrasında burada bir tane gaz kolum var bakın. Gaz kolumun arkasında bir tane mandal var. Bu da aynı otomatik araba vitesi gibi aslında bu da. Siz diyelim ki botu çalıştırdınız, gideceksiniz. İleri doğru gitmek istiyorsanız mandala bastırıyorum bakın. Mandala bastırmazsam vites ileri geçmiyor. Mandala bastırıp gaz kolunu yukarı doğru ittiriyorum. Bu şekilde artık bot ilerlemeye başlıyor. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda hem amatör deneyicilik belgesini nasıl alacağınızı hem de uygulama eğitiminde teknenin teknik kullanımını sizlere göstereceğim. Ayrıca uygulama eğitiminden sonra gireceğiniz 2 tane sınavın da tüm sorularını çalışma PDF'leri şeklinde hazırladım. Bu videonun altına yorumlar kısmına yorumunuzu bırakıp mail adresinizde yazarsanız sizlere PDF'leri ulaştırırım. Bugün bu videoda tüm süreci en başından sonuna kadar sizlere aktaracağım. Ehliyeti nasıl alıyoruz, süreç nasıl ilerliyor hepsini hızlı bir şekilde sizlere göstereceğim. Uygulama eğitiminde hocanın anlatımını tamamını videoyu da aldım sizler için. İleride eğer tekne kullanımını hatırlamak isterseniz unuttuğunuz detaylar olursa videoyu kaydedersiniz. Videoyu tekrardan o bölümünü izleyebilirsiniz. Onu da tamamını videoya ekleyeceğim. Şimdi gelin sürece bakalım nasıl işliyor. Öncelikle Ulaştırma Bakanlığı'nın sitesine giriyoruz. Google'a amatör denizci eğitimi yazarsanız bu siteye hızlıca ulaşabilirsiniz. İlk başta teorik eğitimi tamamladım. Amatör denizci online eğitimi adı altında 10 saatlik bir eğitimleri var. Buradan tamamlamanız gerekiyor. Daha sonra da kısa mesafe telsiz operatörü eğitimimiz var. Bu da 1 saat sürdü. Ana sayfadan daha sonra uygulama eğitimine tıklıyorsunuz. Eğitimlerinizi bitirdikten sonra. Uygulama eğitiminde de 4 saatlik bir uygulama eğitimine gitmeniz gerekiyor. Şuradan hemen katıl butonuna tıkladığınızda sizi uygulama sayfasına yönlendiriyor. Burada derslerin konu başlıklarını ve aşağı yukarı ne kadar sürede işlenecekleri gözüküyor. 2 saat tahtada bir eğitim aldık yaklaşık. 2 saatte yelken başında uygulama eğitimimizi aldık. Bu şekilde aşağı inip tamamına bakabilirsiniz. Sabah gittim. Öğlen civarı bitti. Buraya tıkladığınızda da eğitiminizi hangi gün, nerede yapmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Uygulama eğitiminizi. Ben bir gün sonraya hemen yer bulabilmiştim Kadıköy'de. Şimdi uygulama eğitiminin nasıl geçtiğini, neler gösterdiklerini görelim. Tamamını çektim tekne kullanımının. Oradan sonra da buradan kaldığımız yerden devam edelim. Şansıma havada çok iyi ya. Dümenimiz gördüğünüz gibi dolap dümen. Bunda mantık bildiğiniz araba direksiyonu mantığında. Ne tarafa çevirirseniz bot oraya gider. Sancağa çevirirsem sancağa gidiyor. İskele tarafa çevirirsem iskeleye gidiyor. Bir de yeke dümen dediğim bir sistem vardı. O da genellikle kıştan takmalılarda olur. Onda da sistem şu şekilde. Ne tarafa çekersem tekne tam tersi yön hareket eder. Atıyorum ben teknenin şu an sizin olduğunuz kısım iskele diye geçiyor. İskelesinde oturuyorsam kendime çekersem sancağa, karşı tarafa ittirirsem de iskeleye. Yani mantık hep tam tersinde çalışıyor. Bunda öyle değil. Ne tarafa ittirirseniz oraya. Arabadan tek farkı, arabada ön tekerler döndüğü için ne oluyordu? İlk manevrayı her zaman arabanın ön tarafı yapıyor değil mi? Bunda motor kışta takılı. O yüzden ilk manevrayı her zaman kış tarafı yapmaya başlıyor. Önce kış tarafım dönüyor, sonra botun baş kısmı dönmeye başlıyor. Sonrasında burada bir tane gaz kolum var bakın. Gaz kolumun arkasında bir tane mandal var. Bu da aynı otomatik araba vitesi gibi aslında bu da. Siz diyelim ki botu çalıştırdınız, gideceksiniz. İleri doğru gitmek istiyorsanız mandala bastırıyorum bakın. Mandala bastırmazsam vites ileri geçmiyor. Mandala bastırıp gaz kolunu yukarı doğru ittiriyorum. Bu şekilde artık bot ilerlemeye başlıyor. Ne kadar fazla ileri ittirirseniz o kadar çok gaza basmış oluyorsunuz aslında burada. Tekrardan vitesi boşa almak istiyorsam da mandalı tutmamam lazım. Çünkü mandal vites geçişinde bana yardımcı oluyordu ya. Diyelim ki mandalı tutarak yanlışlıkla boşa almaya çalıştım. Bakın yanlışlıkla böyle tornistana da takabiliyorsunuz. Bunun da olmasını istemiyorum. Bunun sebebi de çünkü siz belli bir yönde dönen pervaneyi hiç durdurmadan tam tersine çevirirseniz sürekli böyle kullanırsam şanzımana zarar vermiş olabilirim. O yüzden en az bir 3-4 saniye bekletip boşta öyle tornistan yapmam lazım. Diyelim ki gerideyim. Şu an tornistanla gidiyorum. Boşa almak istiyorsam bakın mandalı tutmuyorum. Sadece gaz kolunu çekeceğim şu şekilde. Öyle boşa geçirmiş oluyorum. Eğer ki mandalı tutsaydım dediğim gibi tekrardan yanlışlıkla ileriye takabilirdim.
Sadece boştan ileriye ya da boştan geriye geçirirken mandalı kullanıyoruz. Onun dışında başka bir işim yok mandalla. Sonrasında burada bir tane kontağımız var. Bakın vitesimin boşta olması lazım botu çalıştırmam için. Şöyle bir kere çevirdiğim zaman elektrik gelmiş oluyor önce. Ondan sonrasında bir kere daha çevirdiğimde marş vermiş oluyor. Marş verdikten sonra da deniz motorlarının hepsi su soğutmalılar. Yani ne yapıyor? Denizden su çekiyor, tekrar dışarıya su atıyor. Bunu kontrol etmem gerekiyor. Arkaya doğru bakarsanız da bakın bu bot mesela sancak taraftan dışarı su atıyor. Gördünüz mü? Şu an bir sorun yok. Demek ki bu şekilde çalıştırabilirim. Ama bazen orası tıkanabiliyor. Denizdeki partiküller dolayısıyla orası tıkandığı zaman küçük bir tel yardımıyla orayı açabilirsin. Yani su atmıyorsa o şekilde çalıştırmaya devam etmeyin motoru. Çünkü ısınmasına sebep olur. Motor hararet yapabilir. Onun dışında her şeyi kontrol ettiniz, artık gitmeye hazırsanız. Kill cord dediğim bir tane halat var, bakın burada kırmızı renkli olur genellikle. Bu jet skilerde falan da oluyor. Bunu bacağınıza takabilirsiniz. Bizim cahileğimizde yer de var, buraya da takabiliyorsunuz. Şu kısma takıyorum. Artık bu şekilde kullanıyorum botu. Çünkü ben giderken bottan düşersem bunun sayesinde ne oluyor? Motor istop ediyor, tamamen kapatıyor. Yani motor kendi kendine gitmeye devam etmiyor. Eğer dediğim gibi bu takmadan düşerseniz belki kazalarını görmüşsünüzdür. Botun üstünde kimse yok ama bot kendi kendine sürekli gitmeye devam ediyor. Yani başka bir yere çarpabilir ya da açığa doğru öyle gider, yani onu geri ulaşması zor oluyor birazcık. Benzin bitene kadar devam eder. O yüzden bu önemli aslında bizim için. Onun dışında burası bu şekilde. Sırayla geçebiliriz dümeni isterseniz. Sarı bir şamandıra var, gördünüz mü? Dünya gibi. Bir tane de şurada var, arkaya kulübe doğru bakın. Üst ürünleri var. Onların ikisinin arasında 8 çizeceğiz. Küçük bir parkurumuz var. Önce şu sancağımızdakine doğru gidelim. Mandala bastıracaksınız, ileri doğru ittireceksiniz. Evet, güzel. Bu motor birazcık güçlü. Çok hızlı bir anda ileri ittirmeyin, biraz fazla tepki veriyor. O şamandıranın iskelesinden sancağına doğru döneceğim ilk başta. Yani solundan sağına. Güzel, böyle kalabilir. Bir de botu kullanırken tek dikkat etmem gereken şeylerden bir tanesi. Bir elimi her zaman gaz kolunda tutuyorum ki atıyorum acil bir durum, bir şey oldu, hemen gazı kesmek için müdahale edeyim diye elim hep hazırda olması lazım. Tekrardan diğer şamandırayı bu iskeleden sancağa yapacağız. Tutmadan gaz kolunu kendinize doğru çekeceksiniz. Çekelim gaz kolunu iyice kendine doğru. Zaten bakın çıt sesi geliyor ve gaz kolum ileri geri oynamıyorsa bu şekilde boşa geçtiğini anlıyorum. Birazcık da tornistan deneyelim. Tornistan da geri geri gitmek oluyor. Mandala bastırıp bu sefer tam tersi aşağı çekiyorsun ama aynen çok hızlı yapmayın. Geri geri giderken hızlı gitmek böyle botlarda kötü. Bir önce boşalın, onu söyleyeyim size. Çünkü niye, bakın kış tarafı suya yakın olduğu için geri geri hızlı giderseniz kendi yaptığı dalga botun içine dolmaya başlıyor. Su içeriye giriyor. Hani ayaklarımız ısınır o yüzden. Geri geri bu tarz botlarda yavaş gidiyorum o yüzden. Mandala bastırıp tekrar aşağı çekelim. Tamam, bakın zaten şu an geçmiş oldu. Çok azıcık daha gaz verebiliriz. Aşağı doğru azıcık daha. Evet. Tamam. Şimdi bakın şu sarıya geri geri gidelim bu sefer. Yani dümeni tam buraya gidelim. Güzel toplayın. Hep gözümün arkada olması lazım ve böyle kıştan takmalılarda motor nereye bakıyorsa bot hep o kısma gidiyor. Uygulama eğitimim de bu şekilde geçmişti. Daha sonra buradan sınav başvurusu yaptım ben. Şu an gözükmüyor başvuru yaptığım için. Onaylandı. Onay bölümüne düştü. Şimdi de online sınava katılacağım. Sınavlara başla dediğimde sınavlara başlayacağım. Sınavlar bittiğinde tekrardan kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, sınavları da başarıyla bitirdik. Şimdi birkaç tane de önemli detay vereyim sizlere. Bu teorik kısmına başladığınızda o 10 saat ve 1 saatlik olan eğitimden bahsediyorum. 3 ay içinde bitirmeniz gerekiyor. Uygulama eğitimine başvurmanız gerekiyor. Yoksa o teori kısmını tekrardan yapmanız gerekecek. Onun dışında sınavları, bu 2 tane sınavı tekrardan girme hakkınız var. Başarısız olursanız 7 gün içinde. Sınavı bitirdikten sonra size başarısız olduğunuza dair biraz önce göstermiş olduğum ekran görüntüsü gelecek. Ama hiç merak etmeyin, sayfayı yenilediğinizde sistem düzeliyor. Bu bir hata olarak karşımıza çıkıyor. Neden bilmiyorum. Benim şimdi sadece Halk Bankası'na ödemem kaldı. Daha sonra da belgeyi nereden alacağımı seçeceğim ve gidip oradan amatör denizcilik belgemi alacağım. Unutmadan sınav sorularını, çalışma PDF'lerini istiyorsanız videonun altına yorum bırakın. Mail adresinizi yazın. Ben sizlere tüm PDF'leri göndereceğim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın.
Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.